Merhaba, bu videoda Rusya Federasyonu'na bağlı tüm Türk bölgelerini bağımsızlık mücadelesi için ayaklandıracağız ve neler olacağını bir senaryo olarak göstermeye çalışacağız. İlk olarak Rusya'da toplam 8 adet Türk devleti var. Bunlar Tataristan, Başkurdistan, Çuvaşistan, Yakutistan, Altay Cumhuriyeti, Hakasya ve Altay Krayı. Öncelikle senaryomuza göre bu Türk devletleri bir anda ortak bir açıklama yapmaya başladılar ve diyorlardı ki Rusya'ya sesleniyoruz. Bizi bağımsız devletler haline getirin. Yoksa başkaldırıya hazırız diyerek Rusları tehdit ettiler. Bunun üzerine resmi olarak Rusya tarafından da misilleme bir açıklama geldi ve diyordu ki ayaklanma yaparsanız gereken cevabı vereceğimizden hiç şüpheniz olmasın dedi. Ardından bu Rusya'ya bağlı Türk devletleri hodri meydan dediler. İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yı bölmek için büyük bir fırsat yakalamıştı ve bu Türk devletlerine gerekli yardımları yapmak için öncelikle burada yer alan Altay Cumhuriyetlerine çok sayıda silah yolladı. Bunun üzerine ilk olarak Altay Krayı isimli Türk devletinin toplam nüfusu 2,5 milyondu ve ABD'nin verdiği bu silahlarla Rus ordusuna baş kaldırdılar. Ayrıca hemen yanında yer alan Altay Cumhuriyeti ise toplam 250 bin civarında Türk bulunuyordu ve onlar da Rus ordusuna saldırılar düzenleyerek ayaklanmıştı. Bunun üzerine Rusya hemen ekstra askeri güçler daha yolladı ve çok şiddetli iç savaşlar patlak verdi. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın işini daha da zorlaştırmak için radarların göremediği hayalet uçakları aracılığıyla diğer Türk devletlerine de yukarıdan silahlar atıyordu. Bu arada Türkiye ve Azerbaycan ABD'ye dediler ki Sayın Amerika, biz de Rusya'daki Türk kardeşlerimize yardım etmek istiyoruz. Bizim vereceğimiz teçhizatları da onlara gönderebilir misiniz? Bunun üzerine Amerika'da tabii ki bizim açımızdan sorun yok. Yeter ki Rusya başını doğrultamasın dedi. Ardından ABD hayalet uçaklarını Türkiye ve Azerbaycan ülkelerine yolladı. Sonra da Türkiye ilk olarak çokça ve bol sayıda silah paketleri koydu ve Azerbaycan'da en az Türkiye'ninki kadar yardımda bulunarak Amerikan uçaklarına yerleştirdiler. Bunun üzerine bu iki Türk devleti Amerikan uçaklarına yolunuz açık olsun, Türk kardeşlerimize bir yardımımız dokunsun dediler. Bunun üzerine bu hayalet uçaklar tekrardan havalandı ve hızlıca Rusya'ya uçarak bütün Türk özerk bölgelerine yukarıdan fırlatıp teslim etti. Ardından Tataristan ve Başkurdistan'da da ayaklanmalar çok hızlı bir şekilde başladı ve gördükleri tüm Rus polislerine saldırı yapıyorlardı. Bu arada Tuva ve Yakutistan'da diğerleri gibi Rusya'ya baş kaldırmaya başlamıştı. Rusya Federasyonu bu yüzden hangi tarafa daha çok asker göndermekte kararsız kaldı. Çünkü oldukça zorlanıyordu. Bu arada iki Altay bölgesi de ilerleyişlere başladı. Amerika kesintisiz olarak sürekli uçaklarla silah vermeye devam ediyordu. Bu arada Rusya ABD'ye cevap verdi ve diyordu ki hey düşmanımız Amerika, biraz daha uçaklarınla onlara ekipman vermeye devam edersen nükleer füzelerim hazır diyerek Amerika'ya korku saldı. Fakat Amerika'da boş ve cevapsız kalmayarak karşı açıklamada bulundu ve dedi ki eğer o nükleer tehdidini gerçekleştirirsen bizim de elimizin boş durmadığını bilmen gerekiyor. Nükleer savaşta belki biz de zarar görürüz ama senin ülkeni yerle bir edeceğimizi unutma şeklinde bir açıklama yaptı. Bu arada Tataristan'da Rus topraklarında ilerlemeye başladı ve hedefi Moskova'ya kadar ulaşmaktı. Eğer Tataristan başkent Moskova'yı ele geçirebilirse onun ve diğer kardeşlerinin bağımsızlığını kabul ettirebilecekti. Fakat Ruslar buna izin verecek gibi değillerdi. Derken yaklaşık 100 bin kişilik daha asker kullanıp Tataristan'ın karşısına ve çevresine yolladılar. Bu sebeple Tatarlar çok zorlanmaya başlamıştı. Rusya kısa bir süre sonra Tataristan'ın yarısına kadar geldi. Bu arada Yakutistan'daki Yakut Türkleri de Amerika'nın silah desteğiyle birlikte Bering Denizi'ndeki Rus kıyılarına doğru ilerleyişlere başladılar. Amerika Birleşik Devletleri bu arada savaş gemileri yolladı ve Alaska üzerinden füzeler fırlatarak Rusya'yı yıpratmayı başarıyordu. Bu sebeple Yakutistan Türkleri kolayca ilerlemekteydiler. Rusya bu sırada Alaska üzerinden füze fırlatan Amerika'ya misilleme olarak o da aynı şekilde füzeler fırlattı ve Alaska'ya düşerek büyük hasar meydana getirdi. Bunun üzerine karşılıklı füze savaşlarının devam ettiği sırada Altay ve Tuva devletleri de Rus topraklarından ilerlemeye devam ediyorlardı. Rusya bu arada uçaklarını kaldırmaya başladı ve bu toprakları havadan vurup bombardıman altına tuttu. Bu sebeple bu özerk Türk devletlerinde kayıplar yaşanmaya başlamıştı. Derken bunların hepsi yine bir ortak açıklama yaptılar ve diyorlardı ki Sayın Türkiye, Azerbaycan, NATO veya Amerika bize yardım edecek kim varsa size sesleniyoruz. Ukrayna'ya söyleyin savaşa girsin ve Rusları oyalasınlar. Ayrıca şu Rus uçaklarına da bir çare bulabilirseniz çok seviniriz. Çünkü bombardımandan dolayı çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti dediler ve bunun üzerine ilk olarak NATO ve Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya savaşa gir ve Rusya sınırlarına saldır emri verdi. Bunun üzerine onlar da aynı şekilde bu emri uygulamaya başladı ve askerlerini Rusya'nın sınırlarına gönderdi. Bunu gören Rusya yeni bir cephe açıldığı için
ekstra olarak daha fazla asker yollamak zorunda kaldı. Ukrayna-Rusya savaşı da başladığına göre artık Ruslar için işler iyice zorlaşmaya başlamaktaydı. Bu arada Ukrayna'da savaş uçaklarını kaldırarak Rusya topraklarını bombalamaya başlamıştı ve ardından Kursk bölgesini ele geçirdi Ukrayna ordusu. Bunun üzerine tüm odak noktasını oraya vermek zorunda kalan Rusya, özerk Türk devletlerinin üzerinde uçuşan tüm uçaklarını Ukrayna'ya göndermek zorunda kaldı. Böylece oldukça rahatlayan bu Türk devletleri bağımsızlık için her şeyi yapabileceklerini açıkça söylüyorlardı. Bu arada Yakutistan tarafındaki Yakut Türkleri hala ilerlemeye devam etmekteydiler ve Kamçatka'ya doğru geliyorlardı. Bering Denizi'nde ABD-Rusya füze savaşı devam ederken Yakutların işi çok kolaydı ve bu sebeple hızlıydılar. Bu sırada Başkurdistan hemen yanında bulunan Tataristan'a ekstra asker desteği verdi ve Tatarlar bunun üzerine Rusya'yı yeniden püskürtmeye başladılar. Bu arada Kazakistan'da Rusya'nın bu durumundan faydalanıp özerk Türk devletlerine yardım etmek amacıyla askeri ordusunu kullandı ve Başkurdistan'ın yanındaki Rus sınırlarına gönderdi. Ardından ilk olarak burayı ele geçirip burada yalnız kalan iki Türk devletine asker yardımı yapmaya başladı. Ayrıca Kazakistan Amerika Birleşik Devletleri'ne şöyle dedi: "Sayın Amerika, bizim topraklarımızı kullanıp Rusya'daki özerk Türk devletlerine asker yardımı yapabilirsiniz. Bekliyoruz," dedi ve ardından Amerika da bunu fırsat bilip hemen askeri gücünü Kazak topraklarına gönderdi. Amerikan ordusunun gelmesiyle Tataristan ve Başkurdistan topraklarını hızla büyütmeye başlamıştı. Bu arada Ukrayna tarafında devam eden Rus-Ukrayna cephe savaşı hem karasal hem de havasal olarak devam etmekteydi. Fakat Ruslar burada iyiydi ve büyük ordu gücüyle Ukrayna'yı geriye doğru püskürtmeye başladı. Ancak Amerikan ordusunun kendi topraklarına çıkartma yaptığını görünce çok sinirlendi Rusya ve aşırı öfkelenmişti. Rusya kendi halkına seferberlik emri çıkarttı ve bunun üzerine bir çeyreğini Ukrayna'ya, diğer çeyreğini de Amerikan ordusunun olduğu bölgeye ve öbürlerini de Yakutistan sınırlarına çıkarttı. İlk olarak Ruslar Yakutistan'ı buradan püskürtmeye başladı ve topraklarını geri kurtarıyordu. Bu sırada Türkiye ve Azerbaycan'da Rusya'daki Türk devletlerini başıboş bırakmak istemiyorlardı ve bu sebeple Kazakistan'a askeri destek yollamaya karar vererek toplamda 100.000 civarında askeri personel gönderdiler. Fakat bu sırada Rusya Yakutistan'dan çok hızlı toprak almaktaydı ve çok geçmeden de burada yer alan tüm Yakutistan'ı yok ederek topraklarını geri aldılar. Ayrıca Ruslar Ukrayna'da da ilerleyişlere başlamıştı ve bu sebeple Ukrayna'nın yarısına kadar kısa bir sürede gelerek ele geçirdiler. Ancak Kazakistan sınırlarında bulunan hem Türkiye, hem Azerbaycan, hem Amerikan, hem de Kazak askerleriyle başı dertteydi Rusya'nın. Çünkü bu güçlere karşı çok zorlanmaktaydı. Derken Kazakistan sınırları üzerindeki bütün topraklardan ilerlemeye başladı ve Rusya bu bölgenin adeta dışına itilmişti. Derken son olarak Rusya Federasyonu "Tamam yeter. İçimizde yer alan bütün özerk Türk devletlerinin bağımsızlığını tanıyorum. Durun," çağrısı yaptı. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin çok sayıda şartı vardı. Onlar da şuydu: 1. Ukrayna topraklarından çıkacaksınız. 2. Yakutistan Türklerine yeni bir ülke kurup bağımsızlıklarını tanıyacaksınız. 3. Kazakistan sınırlarında alınan topraklar artık Kazakistan'ın olmuştur. 4. Artık sizin içinizde yer alan bütün Türk devletleri NATO'ya dahil edilecektir. Ve ardından Ruslar birkaç maddenin çıkartılması halinde anlaşmayı kabul edeceğini belirtti. Çok geçmedi ki Amerika şöyle cevap verdi: "Hangilerini çıkartmamızı istiyorsun? Rusya ise 3 ve 4. maddeleri çıkartırsanız anlaşmamız tamam olur," dedikten sonra ilk olarak Amerika "Hayır, o zaman savaşmaya devam," çağrısı yaptı. Bu arada Alaska tarafında Amerikan füzeleri Rusya topraklarına atılmaya devam ediyordu ve Rusya da onlara karşılık vermekteydi. Bu yüzden her iki tarafta ağır toprak hasarı alıyordu. Bu sırada Ukrayna tarafında Amerika yeni bir askeri ordu daha yollamaya karar verdi ve ilk olarak 500.000 civarında devasa bir askeri güç kullanmaya karar kılındı. Bunun üzerine Rusya güçleriyle karşılıklı karasal çatışmalar yaşanmaya başladı. Çok geçmedi ki Ruslar daha fazla dayanamayıp Amerikan ve Ukrayna ordusunun ilerleyişleriyle tamamen Ukrayna topraklarından çıkartılmıştı. Amerika bu arada Alaska tarafından çıkartma gemilerini Kamçatka üzerine getirdi ve askeri personellerini buraya da indirdi. Fakat Ruslar hazırlıklıydı ve Amerika burayı kuşatamadan hemen Ruslar tarafından bozguna uğratıldı. Bu olayların yaşanmasının ardından Rusya'nın madde çıkartma teklifi Amerika Birleşik Devletleri tarafından onaylandı ve artık Rusya'daki Türk devletleri bağımsız olacaklar ancak NATO'ya hiçbir zaman dahil olamayacaklardı. Bu arada Rusya Yakutistan'a da yeni bir devlet kurdu ve onu bağımsız ilan etti. Böylece savaş da burada bitti. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla videonun gelmesi için beğenerek, paylaşarak ve kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.